Merhabalar sevgili boğa ve yükselen burcu. Boğa, ay ve stelyum boğalarda dinleyebilir arkadaşlar. Güneş, yükselen, ay ve stelyum her zaman söylediğim gibi. Hoş geldin sevgili boğa burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım 2025 Kasım ayında senin için akacak olan enerjiler nelerdir sevgili boğa burcu? Kartlarımı son kez senin için bir karıştırıyorum. İlk kartımı aldım. Direkt arkadaşlar tılsım ikilisiyle başladık. Bakalım neler gelecek diyelim. Kupa dörtlüsü. Kartlarımın tamamını karıştırıyorum senin için. Kariyer hayatın, aşk hayatın, sağlık, gelecek olan şanslar, dikkat etmen gerekenler, her şeyi anlatacağım arkadaşlar. O yüzden güzel bir şekilde dinleyelim. Tılsım üçlüsü. Hemen böyle bir görüşmeler, yani bir ataklık bir görüşme, özellikle iş hayatıyla ilgili daha ayın başında yapacağım bazı görüşmeler ve anlaşmalar çıktı sevgili Boğa burcu. Bakalım arkadaşlar, kartların tamamını açalım. Bu arada şöyle yapalım, hepsini bir toparlayalım. Tekrar bir karıştırıyorum. Boğa burcu arkadaşımı Kasım ayında neler bekliyor? Güneş kartı. Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bir dileğin gerçekleşiyor sevgili Boğa burcu. Kasım ayında çok istediğim bir şey gerçekleşiyor. Yani şu çıkmasa şaşırırdım. Bak, iş hayatına ilgili. Şimdi bak, sırayla gideceğim arkadaşlar. Tamam. Sağlık, kariyer, aşk bakacağız. Dikkat etmen gereken şeyleri, her şeyi anlatacağım. Şimdi burada direkt gözüme şu çarptı. Yani Kasım ayında bir dileğin gerçekleşecek. Bu çok güzel bir şey. Ama kariyer hayatı, çevre, ortam, kılıç yedilisi, yani görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Bazı hileli, hurdalı durumlardan bahsediyor sevgili Boğa burcu. Sanki birileri böyle birazcık senin yükünü fazla... Ya bu nasıl bir şey anlattı bana, biliyor musun? Şöyle bir durum var. Ya ay, çok çirkin bunu söylemek ya. Hani böyle bazı insanlar vardır ya da insan görünümlü yaratıklar vardır. Kendisi böyle her türlü pisliği yapar, her türlü kötülüğü yapar, her türlü kurnazlığı yapar. Ama oradan senin bir lafını alır, cımbızla böyle bir çeker. Seni tükaka yapar. Seni yanlış bir, seni suçlamak ister. Anlatabiliyor muyum? Halbuki o çok daha böyle çirkin şeyler yapıyordur. Çok daha yanıltıcı işler yapıyordur. Çok daha alavereli, dalavereli işler yapıyordur. Ama böyle senin hiç yapmadığın bir şey bile sanki sen yapmışsın gibi, sen kötüymüşsün gibi gösteren tipler vardır. İşte bunlar arkadaşlar. Bu çıktı direkt boğalarda, yani tövbe bismillah. Bakalım, devam ediyorum arkadaşlar. Ne gelecek diyelim. Çok güzel burası. Adalet. Son kartlarımı alıyorum. Değnek kralı. Bir de üstten alalım kılıç ikilisi. Şöyle bir. Son kez bir karıştırıyorum. Boğa burcu arkadaşım için ne gelecek diyelim. Ama burada şöyle bir durum var. Sen asla saygınlığını kimseye kaptırmıyorsun. Yani yerini, saygınlığını kimseye kaptırmıyorsun. Bununla ilgili sıkı bir mücadele veriyorsun. Mücadele vermene de gerek kalmıyor aslında. Yani duruşun, kendinden emin oluşun oldukça olayları kurtaracak gibi gözüküyor. Beni böyle mutlu etmeyen bir şey oldu ya. Mutlu etmeyen bir şey oldu. Onu bir alacağım. Yani bak, kızdırmak istiyorlar seni, görüyor musun? Birileri seni gerçekten kızdırmak istiyor. Aralardan bir. İşte istediğim şey buydu. Şöyle parayla ilgili dişe dokunur bir şey bekliyordum. Geldi sevgili Boğa burcu. Rumi'den de alacağız arkadaşlar. Şimdi burada sağlıkla ilgili çok fazla uyarabileceğim bir şey yok. Sadece ayın İlk haftası özellikle 5'ine ve 7'sine kadar sevgili Boğa burcu, sözel olarak iletişimine birazcık dikkat et. Karşı taraftan gelebilecek olan sözel saldırılar da olabilir. Bunlara karşı da lütfen çok dikkat et. Bazılarınızda arkadaşlar boğaz bölgesiyle ilgili sıkıntılar olabilir ama buna ufak tefek. Göz sağlığıyla ilgili sıkıntılar olabilir. Böyle şey gibi. Sağlıkla ilgili ciddi bir enerji akışı almanın, enerjiyi okuyorum tabii ki. Çok böyle ciddi bir şey almadım ama 5 serisine bakacak olursak ayın 5'ine ve 7'sine kadar kendini böyle birazcık değersiz hissedebilirsin. Boğaz bölgesiyle ilgili ağrılar oluşabilir. Ufak tefek çarpmalar, ufak tefek kazalar 5'ine ve 7'sine kadar bunlarla karşılaşabilirsin. Gerçekten hani yürüdüğün yola bile dikkat etmende fayda var.
evin içinde iş yaparken, işte arabaya binerken, inerken negatif ve kötü şeyleri iptal edelim ama hani çıkan enerjiye göre uyarımı yapıyorum arkadaşlar. Eksi bir tedbir olsun diye. Bir de ayın 4'üne, 5'ine ve en fazla 7'sine kadar, ama bu daha çok 5'ine kadar olacak bir süreç. Yani bu önümüzdeki 5-6 günlük süreç. Böyle birazcık dalgın olabilirsin, birazcık tatminsiz ve birazcık keyifsiz olabilirsin. Zihinsel olarak rahatlamaya çok ihtiyacın var. Birazcık böyle bir memnuniyetsizlik olacak gibi. Çünkü pek çok Boğa burcu arkadaşım aynı anda iki işi birden yapmak. Ona yetişeyim, buna yetişeyim, şuna koşturayım, buna koşturayım. Bazılarınız evet birden fazla gelir kapısı oluşturabilirsiniz. Hali hazırda bunu yapıyor olabilirsiniz. Pek çoğunuz bir taraftan işime bakayım derken bir taraftan ona mı koşturayım gibi durumlar söz konusu olabilir. Ufak tefek kas kemik rahatsızlıklarına dikkat et. Bunun dışında gözler arkadaşlar, tamam mı? Gözler, boğaz bölgesi, kulaklar. Bir de böyle ani öfkelenmeler olabilir. Ufak tefek yanlış anlaşılmalar olabilir iletişimde. Bunlara karşı da dikkat et diyorum. Bunun dışında ayın 7'sine kadar arkadaşlar özellikle bazılarınız için 17'si civarı da çalışabilir. Ama daha çok ben 7'si civarı aldım. Hırsızlık, çalıntı gibi, hani işte kasanı 2 kere kilitle, cüzdanına çok dikkat et, işte tamam bu tarz şeylere dikkat et diyor. Çalıntı, hırsızlık gibi etkilere dikkat et. Özellikle de sözel olarak birileri seni manipüle etmek isteyebilir. Bunlara dikkat ettiğin sürece hiçbir problem yok. Şimdi ayın genelinde adalet senin için çok önemli olacak. Hatta ayın ilk başında, şimdi burada her ne kadar iş sorumluluğun, iş yükün çok fazla olsa da bazı böyle dengesiz durumlar söz konusu. Hani sanki çalıştığın yerde, çalıştığın ortamda ya da birlikte iş yaptığın kişiler ile ilgili bazı kopukluklar olabilir. Fikir anlaşmaları olabilir. Ufak tefek sözlü çatışmalar söz konusu olabilir. Ayın başında ilk haftasında ben seni birazcık mücadeleci görüyorum açıkçası. Hava gruplarına ve ateş gruplarına birazcık dikkat etmende fayda var. Koç, Aslan, Yay, Kova, Terazi, İkizler diyebilirim ama her zaman söylediğim gibi burç hiç önemli değil. Burçtan da ziyade bu senin içinde bulunduğun ortam, iş hayatıyla ilgili olabilecek etkilerden bahsediyor ve üzerinde bir tatminsizlik var sanki. Yani yaratıcı tarafını çok fazla kullanamayacaksın gibi. Ama burada şöyle bir durum var. Genel olarak ayın genelinde çok böyle büyük bir sıkıntı almadım. Kesinlikle senin güç elde edebileceğin, hatta maddi kazançlarını çok daha arttırabileceğin, ikinci bir işe başlayabileceğin, iş ve kariyer hayatınla ilgili büyük ilerlemeler gösterebileceğin ve bu konuda kesinlikle çok hırslı ve başarılı olabileceğin bir durumdan bahsediyor. Eril figür, yani bu baskılayıcı kişiler diyelim ya da kendisini üstün göstermek isteyen, aslında çok, evet bazılarınız için üstün kişiler olabilir. Yani konumda üstün kişiler olabilir, statüde üstün kişiler olabilir. Pırt pırt arkadaşlar bunlar olabilir. Bazılarınızda şöyle bir durum var. Hani herkes böyle üstün gibi değil. En başta verdiğim örnekler vardı ya, aslında hani böyle hava cıva derler ya, aslında çok boş, çok gevşek, senin 1/4'ün bile edemeyecek karaktere sahip olan insanlarla verebileceği mücadeleden bahsediyor. Hani birazcık şey deriz ya, ortalık karıştıranlar olabilir. Ama burada kesinlikle sen zirvedesin gibi gözüküyor. Sen burada saygınlığını koruman gerekiyor ayın genelinde. Analitik zekanı kullanman gerekiyor. Sinirlerin, kullandığın kelimeler, yani şöyle biri sana bir şey söylediğinde ya da seni engellemek istediğinde ya da curcuna çıkartmak istediğinde alanını onlara kapatman gerekiyor sevgili Boğa burcu. Alanını onlara kapatacaksın, etkilenmeyeceksin diyor. Tam bu noktada eğer buraya kadar geldiysen, abone değilsen lütfen abone olmayı unutma. Çünkü etkileşim göstermeyenlere enerji alanımı ben de kapatıyorum arkadaşlar. Ayın genelinde saygınlığına çok dikkat etmen gerekiyor. Yani geçtiğimiz süreçlerde kaybetmiş olduğun saygınlık varsa bunu geri kazanacaksın. Zaten ben senin burada özellikle güçlü ve güçlü gibi gözükenler diyelim, bunlara karşı bir güç elde edeceksin. Bir zafer elde etmek var ve burada geçmişte halledemediğin sorunların, sıkıntıların, işlerin, kariyer hayatınla ilgili çözüme kavuşturamadığın ve geçtiğimiz 3 aydır iş hayatınla ilgili yapmış olduğun toplantılar, görüşmeler, iş görüşmeleri ya da sunmak istediğin yeteneklerinle ilgili bir türlü dengeye getiremediğin bir şeyler varsa bu ay bunları toparlayabileceğin bir etkide olacaksın. Sağlıkla ilgili, mutlulukla ilgili ve özellikle buraya kart almıştım ya, parası geldi. Özellikle para konularıyla ilgili sanki böyle sistemden sana gelecek olan çok güzel bir nimet var sevgili Boğa burcu. Yani burada bir hayalini, bir dileğini gerçekleştireceksin diyor. Ama ayın başı pek çoğunuz için işte para gelse bile gidiyor. Parayı tam olarak denkleştiremiyorsun. Bir şeyler böyle senin tam olarak, yani sanki böyle
Para geliyor ama bir şeyler kapıyorsun gibi. Yani birilerine destek olmaya çalışıyorsun, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bir taraftan gerçekten yorgunsun, dinlenmeye çok ihtiyacın var. Sabırlı ve mantıklı hareket etmen lazım. Tamam mı? Burada risk alman gereken konular söz konusu ama zaten senin altyapın çok sağlam. Yani donanımlısın, altyapın çok sağlam. Hani bilmediğin konunun sınavlarıyla uğraşmayacaksın açıkçası. Düşmanlarına karşı da zafer kazanmak var. Hani burada lar dedim ya arkadaşlar. Örnek verdim birileriyle ilgili. Onlara karşı da bir zafer. Çünkü alanını korumak için sıkı bir mücadele veriyorsun. 2 kart daha alacağım. Para konularıyla ilgili ayın 2. haftasından itibaren şanslı olabileceğim bir süreç olacak. Fakat burada kararsız olduğum bir durum var. Bir konuyla ilgili bir karar verme aşamasında olacaksın sen. Bu neyle ilgili? Bu senin kendi değerini bulma ile ilgili. Birazcık dinlenmeye ihtiyacın var. Bazılarınız sanki böyle iş mi değiştireceksiniz? İşinizle ilgili farklı bir sektöre mi geçeceksiniz? İş yapış şeklinizi mi değiştireceksiniz? Bilemiyorum ama burada seni başarıya götürebilecek bir durumla ilgili bir karar aşamasında olacaksın sevgili Boğa burcu. Burada yaratıcı tarafın çok yüksek. Adaletle ilgili, mahkemeyle ilgili konuları olan arkadaşların varsa 2. haftadan sonra bununla ilgili adalet senin üzerinde olacak, mahkemeyle ilgili. Gerçekten olumlu bir haber alabilirsin. Bunun dışında Kasım ayında sanki ben böyle hak ettiğim bir şey alacak mısın gibi düşünüyorum. Hak ettiğin bir adalet, özellikle dürüstlükle hareket ettiğin, hani ne olursa olsun çirkin, zaten ben niyetimi kimler için aldığımı söylüyorum arkadaşlar. Çirkinleşmediğin, asaletini, üslubunu koruduğun her noktada adalet senden yana olacak. Sadece burada karar vermen gereken noktalarda çok fazla acele karar vermemeye, gerçekten iyi bir şekilde düşünmeye dikkat etmende fayda var. Yepyeni ve güçlü başlangıçlar, beklediğim bir haber sana gelecek. Yeme içme, bakın hayatının her geneliyle ilgili, burada her noktasıyla ilgili diyelim, orada cümleyi yanlış kurdum. Yeni bir başlangıç, hadi bunu da yapalım, hadi bunu da yapalım gibi. Özellikle son hafta arkadaşlar, gerçekten çok güzel bir başarı var burada senin için. Bir iş teklifi, bir haber, bir görüşme, maddi konularda bir fırsat, beklediğim bir proje, beklediğim bir iş, yani büyük bir anlaşma, büyük bir tekliften bahsediyor. Olumlu gelişmeler olmaya başlayacak diyor. Zaten hani ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü civarı, ayın başında da bazı görüşmeler var. Fakat ayın başında yapmış olduğun görüşme ayın sonuna doğru kalabilir ya da ortalarına doğru kalabilir açıkçası. Ayrıyeten burada sana destekler de gelecek. Yani yetkili kişilerden destekler de göreceksin. Parayla ilgili halletmen gereken konular varsa, parayı ilgilendiren her türlü konu. Buralarla ilgili evet birazcık mücadelen var. Mücadelen var, korktuğun, kaygı duyduğun şeyler var. Fakat günün sonunda hak da, adalet de senden yana olacak sevgili Boğa burcu. Bakalım arkadaşlar, bir tane Rumi'den alalım, ne gelecek diyelim. Boğa burcu arkadaşım için gelecek olan mesaj nedir diyorum. Kadehlerin üçlüsü. Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu toprağa güzelliğini akıttı. Burada her anlamda şifa gelecek. Her zaman söylüyorum. Niyetimi kimler için aldığımı söylüyorum. Özellikle izleyip kaçanlar için arkadaşlar. Abone olmayanlar için. Art niyetliler için niyetimi almıyorum. Gerçekten iyi olanlar için niyetimi alıyorum. Burada bir şifa var. Gerçekten hayatıma bir şifa eli dokundu. Artık bir şeyleri toparlayabiliyorum. Korkularımdan, kaygılarımdan uzaklaşıyorum dediğim bir durum var. Hak edişimi alıyorum dediğim bir durum var. Pek çoğunuz tanınabilirsiniz, ünlenebilirsiniz, popülerleşebilirsiniz. Güçlü ya da isim yapmış insanlar ile bir araya gelebilirsiniz. Özellikle medya ile ilgili, sosyal medya ile ilgili işler yapan arkadaşlar, ama olmak zorunda değil tabii ki arkadaşlar. Herkes kendi çevresinde ünlüdür. Yani iş yerinde, şirketinde ya da çalıştığın hastanede bir yerde bir iş yaparsın. Gözler senin üzerinde olur. Karga ruhu geldi. Kutsal ruhla birlikte yeniden yaratın diyor. Yani burada pek çoğunuzun yaratım tarafı da çalışacak. Güzel şeyler hayal etmek, güzel şeyler konuşmak, paylaşmak, iyi niyetli olmak, art niyetli düşünmemek, güzel dualar etmek, paylaşmak. Kış aylarındayız, sokak hayvanlarını, değil mi arkadaşlar? Kimsesiz çocukları unutmamak. Her şey güzel, kalbine göre olsun ve hepimiz için dua etmek, hepimiz için bir şeyleri istemek. Zorun kolaylaşsın, hepimizin zoru kolaylaşsın. Görüşmek üzere, hoşça kal.